Arkadaşlar herkese merhaba, benim bu şampiyon. Bugün Diablo'ya alternatif en iyi 5 oyundan bahsedeceğiz. Bu videoya başlamadan önce sizden ricam şu abone ol butonuna tıklayıp kanala destek olmanız dostlar. Ya bu konuda biraz sıkıntı var. İzleyen çok fakat abone olmuyor. Bu videoya özel abone ol butonuna tıklanıp yorumlarınızı da bekliyorum bu video ile ilgili. Şimdi hep beraber Diablo'ya alternatif en iyi 5 oyuna geçelim. İlk sırada tabii ki de Path of Exile var. Path of Exile biraz Diablo 3 değil de Diablo 2 yapısıyla yapılan bir oyun. Skill yapısı Diablo 2 ile neredeyse birebir aynı, çok benziyor. Gerek grafikleri gerek böyle karakter yapısı çok hoşuma gidiyor. Çok sevdiğim bir oyun fakat çok derin bir oyun. Bir sürü karakter var. 4-5 tane karakter var ve bir sürü item var. Oyunu öğrenmeniz biraz zaman alabilir. Daha önce oynamıştık, yukarıdaki videodan bakabilirsiniz oyunu merak edenler için. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane karakter var ve skill yapısını burada değiştirebiliyoruz. İşte sağdan sola, işte barbarken biraz böyle uzak atağa atabiliyoruz. Mesela burada witch var, mesela cadı. Burada bir sürü item bulabiliyoruz. Burada memlekette böyle bir sürü itemları craft edebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz gibi durumlar var aslında. Bu oyun ücretsiz. En büyük avantajı o. Fakat üstünüze işte stash, miteş vesaireyi parayla ayrıca alabiliyorsunuz. Normalde bir stash'iniz var ama ek olarak işte bu skinleri, kanatları falan parayla satıyorlar. Ama oyunun ücretsiz olması büyük avantaj. Başlayacaklar için dediğim gibi derin bir oyun ama Diablo'ya alternatif olabilecek en iyi oyunlardan biri. Dolayısıyla şiddetle tavsiye ederim. İkinci sırada Wolcen. Benim ilk göz ağrım. Yukarıdaki Wolcen serime bakabilirsiniz. Türkiye'deki ilk Wolcen videosunu ben atmıştım. Betasını da oynamıştım. Çok keyif alarak oynadığım bir oyundu. Fakat ilk başta inanılmaz sorunlarla gelen bir oyundu. Yani o kadar çok sorunla uğraştık ki işte cloud'a bağlanmadı vesaire. Bayağı uğraşmıştık. Offline oynamıştım ben. Sonra online'ı da bitirmiştim. Grafikleri çok güzel. Crytek motoruyla yapılmış bir oyun. Ya inanılmaz keyif veren bir oyun. Bu tamamıyla Diablo ve Path of Exile karışımı bir oyun. Açık konuşmak gerekirse. Zaten yukarıda da rehberi var. Oradan da bakabilirsiniz. Burada çok detaylıca anlatmıştım bütün skill rehberleri, gem rehberlerini. Betasıyla da oynayıp keyif aldığım bir oyun. Fakat dediğim gibi sonradan biraz sıkıntıları oldu ilk başta ama sonradan bayağı bir düzelttiler. Hatta şu an yeni bir pakette Blood Trail paketi geldi. Çok daha keyifli oldu. Bu tabii paralı. Almak isteyenler olursa Steam'de var. Bunu alabilirler. Çok keyif alabileceğiniz bir oyun. Oyun motoru acayip keyifli ve grafikleri çok güzel. İlk başta bayağı bir dediğim gibi sorun yaşadı ama şu an gayet fena gitmiyor. Başlayacak arkadaşlara şiddetle tavsiye edilir. Yani Diablo'ya alternatif arayan dostlarımız Wolcen'de oynayabilirler. Güzel bir hikayesi de var. 3 ekten oluşuyor. Hikayede sizi oldukça kaptıracaktır. Spoiler vermeyeyim ama keyif alacağınızdan eminim. Gerek skill yapısı ve karakter yapıları çok keyifli. Özellikle ya silah da kullanabiliyorsunuz. Pet yapısı da geldi en son. Petlere bir şeyler de yaptırabiliyorsunuz. Oyun bittikten sonra sizi aslında oyunun içinde tutabilen bir mantığı var. Path of Exile'da da öyle zaten. Bir eklere kadar gidiyorsunuz, bitiriyorsunuz, sonra yürüyorsunuz. Dolayısıyla bu oyun bu şekilde, yani grafiklerini de görüyorsunuz zaten. O kadar iyi ki grafikleri. Acayip keyif veriyor oynarken. Dolayısıyla ümit ediyorum siz de bu oyundan keyif alırsınız. Gelelim üçüncüsüne, Torchlight 3. Torchlight 3 inanılmaz keyifli bir oyun. Diablo 2'nin eski yapımcılarının yaptığı bir oyun. Oradan ayrılanlar Torchlight 2'de zaten oyunu çıkarmışlardı. Bu da Diablo 2 mantığında yapılan bir oyun. Acayip keyifli, skill sistemi çok güzel ve grafikleri çok eğlenceli. 4 tane güzel böyle karakterimiz var. Çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Bunu da oynamıştım ve serisi var. Yukarıda bu videoda bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane burada sizi karakter karşılıyor. Rail Master var. Sağdaki Rail Master trenci olup gidiyorsunuz falan. Bayağı keyifli skill'leri var. Yani oynarken sizi oyunun içinde tutabilen bir oyun. Yani Diablo 2'nin yapımcıları zaten sizi daima oyunun içinde tutuyordu. Görmüş olduğunuz gibi bu Rail Master böyle tren skinleri var. Çok keyifli bir oyun. Özellikle ben Rail Master'la oynamıştım ilk olarak. Tren skillleri inanılmaz keyifli. Yani ümit ediyorum siz de oynarsanız keyif alırsınız. Torchlight 3 yanlış hatırlamıyorsam Xbox Game Pass'e gelmişti ücretsiz. Game Pass'iniz varsa ücretsiz olarak bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Sizi oyunun içinde tutacağından eminim. Beni çok tutmuştu ve çok keyif almıştım. Burada Diablo 2'nin yapımcıları adeta konuşturmuşlar yani yeteneklerini. Torchlight 2'de burada gayet iyilerdi. Torchlight 3'te de üstüne bayağı koymuşlar. Burada da oyun bitince bir devam yapısı var. Yani oyun bitince bittiğini düşünmeyin. Burada da görmüş olduğunuz gibi aktif ve pasif skill yapılarını görüyorsunuz. Burada değişik skill'lerle oynayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel efektif skill'ler var. 4 karakterin de farklı farklı skill'leri var. Bunları bir combine edip güzel bir şeyler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Diablo'ya alternatif arayan dostlar için şiddetle tavsiye edebileceğim bir oyun. Burada petler de var. Bu 3 tane pet var görmüş olduğunuz gibi. Değişik petleri yanınıza alıp gezdirebiliyorsunuz. Buradaki pet yapısı biraz değişik. Petleri yanınızda götürüyorsunuz ama mesela itemları petlere yükleyip gönderebiliyorsunuz. Siz gitmenize gerek kalmıyor. Değişik olayları var. Mutlaka oynamanızı tavsiye ederim.
Yani çok keyifli bir oyun. Özellikle petleri çok seviyordum ben. Burada çok değişik petler var ve pet shop'lar var. Petleri de satın alabiliyorsunuz. Mesela Golden alabiliyorsunuz, Lama alabiliyorsunuz falan gibi oyunlar vardı. Oynarken keyif aldığım oyunlardan biriydi. Dolayısıyla size de tavsiye ederim dostlar. Böyle de burada chestler de onlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın bu skinler o kadar güzel ki grafikleri vesaireleri. Yani görmüş olduğunuz gibi burada akıyor. Özellikle kritikler bakın. Ya biraz böyle grafikleri çocuksu ama çok keyifli. Özellikle dediğim gibi Xbox Game Pass'iniz varsa para vermeden de oynayabilirsiniz. Gel gelelim Darksider Genesis'e. Darksider Genesis de keyifli bir oyun. Bu da Diablo'ya alternatif olabilecek önemli oyunlardan biri. Darksider Genesis'in ya grafikleri bence keyifli. Oyunun yapısı da, storiesi de sizi oyunun içinde tutabiliyor. Darksider Genesis oynamıştım. Yukarıda birkaç bölümü var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Yani kafanıza takılan varsa. Bu yanlış hatırlamıyorsam paralıydı. Bu da para verip alacaksınız. Xbox Game Pass'te yoktu diye hatırlıyorum. Varsa oradan da oynayabilirsiniz. Yani mümkün olduğunca sizi böyle ücretsiz olarak oynamaya teşvik ettim. Boşuna para vermeyin diye. Ama buradaki dediğim gibi Path of Exile ücretsiz. Torchlight 3 Xbox Game Pass'te var. O da sürelidir. Büyük ihtimal belli bir sürede yayınlanır ama bu oyunda belli bir para karşılığında alabilirsiniz. Yani ücretsiz Darksider Genesis gelmişti Xbox Game Pass'e diye hatırlıyorum ama kısa süreliğine gelmişti. Darksider Genesis bu şekilde. Grafikleri de görmüş olduğunuz gibi keyifli oyunlardan biri. Gel gelelim sonuncusuna. Beşincisi Grim Dawn. Grim Dawn çok derin bir oyun. Ben oynamıştım zaten. Biraz bir içine girmiştim. Storiesi sizi oyunun içinde tutuyor. Gerek karanlık yapısı biraz Diablo'yu andırıyor. Ama item yapısı vesairesi, skill yapısı güzel. Yani kafanızı fazla yormuyor. Yaklaşık bu indirimde 10 liraya ve falan düşüyor Steam'de. Yani olur da yakalarsanız alıp oynayabilirsiniz. DLC paketleri de var. 2-3 tane DLC paketi var. Onlarla birlikte yaklaşık 20-30 liraya gelir. İndirimde bekleyip almanızı tavsiye ederim. Şu anki fiyatı biraz yüksek Steam içerisinde ama oyun ki genel olarak keyifli. Grafikleri güzel. Oyun sizi içerisinde tutabiliyor. Belli bir storiesi olması güzel. Story'den sonra da oyunun devamının gelmesi keyif verici. Ama dediğim gibi 5. sırada önerebileceğim oyunlardan. Dediğim gibi ilk numarada önerdiğim zaten Path of Exile'dı. İkincisi zaten Wolcen. Üçüncüsü Torchlight söylediğim gibi. Dolayısıyla Grim Dawn da bu şekilde. Ha, bu oyun da sizi içinde tutuyor mu? Tutuyor ya. Diablo'ya çok benziyor yapısı. Skill yapısı Diablo 2'yi andırıyor. İlk başta sizi biraz yorabilir. Oyunun içerisinde durmakta zorlanabilirsiniz ama biraz kendinizi bir iki saat zorlarsanız oyunun içerisinde tutabiliyor sizi. Yani biraz kendinizi zorlamanız lazım dostlar. Bu videoda anlatabileceklerim bu kadar. Çok kısa bir şekilde size Diablo'ya olabilecek 5 alternatif oyundan bahsettim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer kanalımı izliyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın diyorum.